Kafam hiç susmaz. Bazı düşünceleri böyle tekrar tekrar kafamda döndürüp dururum. Hatta bu yüzden geceleri uyuyamam mı diyorsunuz? Düşünceleri böyle zihnimizde tekrar döndürüp durma işlemine zihinsel geviş getirme ya da ruminasyon diyoruz ve ruminasyonun farklı türleri var. Bu videoda ruminasyonun 5 farklı türünden bahsedeceğim. Acaba sizinkisi en çok hangi türe giriyor ve bununla ilgili neler yapabiliriz bu videoda? Bugünlerde içinde bulunduğumuz dünyanın, ülkenin durumu ve koşulların da etkisiyle çoğumuz efkarlıyız. Efkar kelimesinin Arapçadan geldiğini ve Arapçada düşünceler anlamına geldiğini biliyor muydunuz? Evet, efkar kelimesi Arapça fikir yani düşünce kelimesinin çoğulu. Zihnimizdeki düşünceler çoğaldıkça bizlere efkar basıyor, efkarlanıyoruz. Aşırı düşünme alışkanlığının farkında olmak, bunun bir problem olduğunu fark etmek ve bununla baş etmeye çalışmak önemli. Çünkü aşırı düşünme, ruminasyon, anksiyete, depresyon, duygu durum bozuklukları başta olmak üzere pek çok psikiyatrik sıkıntıya adeta davetiye çıkartıyor. Ruminasyon yaptığınızı ve hatta bu ruminasyonun türünü fark etmek sizi bir sonraki ruminasyon girişiminize karşı koruyabilir. Böylelikle tam ruminasyon yaptığınız sırada şu anda ben ruminasyon yapıyorum, aşırı düşünmeye başladım gene diyebilirsiniz ve böylelikle bu verimsiz düşünme alışkanlığından kurtulup ruhsal sağlığınız için iyi bir adım atmış olursunuz. Farklı modeller ruminasyonu farklı alt kategorilere ayırmış. Ben açıkçası bunların içerisinden seçtiğim 5 tanesini sizinle paylaşacağım. Bu 5 tanesiyle ilgili örneklerimiz de olacak. Şöyle bir bakın alıcı gözle acaba hangi tip sizde daha baskın, karar verin. Efendim, birinci türümüz depresif ruminasyon. Üzüntü, hüzün ve karamsar hissetme konuları ile ilgili tekrar ve verimsiz düşünme biçimleri bu gruba giriyor. Aslında depresif ruminasyonu 3 aşamada yapıyoruz. Birinci aşama tespit aşamamız. O aşamada mesela düşünceler şu şekilde oluyor örnek olarak. Hiçbir şey yapasım yok ya. Ne kadar da yorgun ve isteksizim. Hep böyleyim ya. Geçmiyor. Ay sanki yaşlı teyzeler gibiyim. Parmağımı kıpırdatacak halim yok. Yapayalnızım ya. Yalnızım ya. Evet, çok yalnızım. Yazık bana ya. Bu nasıl sefil bir hayat ya. Çok çaresizim ya. Ama ben çocukken de böyleydim ya. Hep karamsardım ben ama annem de böyleydi herhalde. Bu genetik galiba. Ya ben zaten bu hayatta neyi başardım ki? Ben ne zaman mutlu oldum ki? Hep mutsuzdum. Şimdi ilk aşamada tespit yaptık. İkinci aşamada ise düşünmeye devam ediyoruz ve bunun sebepleri üzerine kafa yormaya başlıyoruz. Niye böyleyim ya? Acaba kanser miyim? Ondan mı bu kadar halsizim? Yoksa depresyonda mıyım? Ay ben yoksa borderline mı oldum ya? Ya ben bunu hak edecek ne yaptım ya? Ben niye böyle yaşıyorum? Neden diğerleri gibi olamıyorum? Bak herkes çok mutlu, herkes gayet sağlıklı, normal. Ben niye böyleyim? Acaba hangi günahımın bedeli bu? Niye hayat bana böyle davranıyor? Ben neden böyle hissediyorum? Benim derdim ne? Acaba geçmiş travmalar mı? Üçüncü aşamada ya hep böyle hissetmeye devam edersek gelecekte ne gibi felaket senaryolarıyla karşılaşabiliriz? Bu sefer bunları kurgulamaya ve bunları düşünmeye başlarız. Mesela ya böyle depresif hissetmeye devam edersem? Ya işe gidemezsem? Ya işimi yapamazsam? Ne olur? Ya beni işten atarlarsa, işsiz kalırsam? Onca taksit, onca ödeme. Ne yaparım? Kiramı falan da ödeyemem, sokaklara düşerim. Ya bu sorun daha da ilerlerse? Ya şizofren olursam? Ya beni akıl hastanesine kapatırlarsa? Tüm bu düşünceler sırasında beyniniz siz adeta gerçekten o yazdığınız senaryoların içindeymişsiniz gibi tepki vermeye başlar. Sempatik sinir sisteminiz devreye girer, kalp atışınız hızlanır, kaslarınız gerilmeye başlar, savaş kaç tepkilerini vermeye başlarsınız. Adeta kendi yazdığınız bir senaryonun başrolünü oynuyorsunuzdur. Bakın özellikle bu ikinci ve üçüncü aşama, yani bu içinde bulunduğunuz duygu durumunun nedenlerini ve sonuçlarını analiz etmeyle ilgili bölümü abarttığınız takdirde anksiyete ve panik atağa davetiye çıkarmış oluyorsunuz. O yüzden eğer bu tür bir düşünme biçiminiz varsa aman diyeyim hemen şu videoma gidin ve bu videodaki felsefeyi ve yine videonun sonunda uygulattığım mini egzersizi
bir yaşam biçimi haline getirmeye çalışın. Benim kendi anksiyete yolculuğumda kendi ruminasyonlarımı fark etmem ve bunların gerçeği yansıtmadığını, sadece düşünce olduğunu ve benim düşüncelerimden ibaret olmadığımı, düşüncelerimin ve duygularımın gelip geçici olduğunu fark etmem gerçekten de çok yardımcı olmuştu. Hala videolarımın altına "ya iyi diyorsun da nasıl yapacağız bunları, öyle yap demekle olmuyor" diyenler oluyor. Hakikaten şaşırıyorum. Bakın, bunun üzerine onlarca video çektik. Biz bunları videolarla anlattık. Çocuklar, biz bunları anlattık. Bunları biz burada küpayla anlattık, kalemle anlattık. Bu masayla, aytenle anlattık. Dolmuşçuyla, davulcuyla, zurnacıyla anlattık. Yeter ya. İnsanın bilinç altını üstüne getirdiniz ya. Bunun üzerine, sadece bunun üzerine ciddi bir oynatma listesi var. Korku, kaygı, panik atak, takıntılı düşünme biçimleri, bunlarla baş edebilmeyle ilgili bir oynatma listem var. Şuradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. İçerisinde onlarca video var ve onlarca teknik var. Zihinsel ve bedensel teknikler. Bu videoları izleyebilirsiniz, uygulayabilirsiniz ve hayata geçirdiğiniz takdirde hakikaten de faydasını görebilirsiniz. İkinci ruminasyon türümüz sosyal etkileşim ruminasyonu. Bu özellikle sosyal kaygı, sosyal anksiyete sorunu olan kişilerde bolca görülür. Bir yere gidersiniz, birileriyle sohbet edersiniz ya da bir ortama girersiniz. Yani bir şekilde sosyalleşirsiniz. Ve ardından bu sosyalleştiğiniz anları, o sıradaki söylemlerinizi, eylemlerinizi, bazı sahneleri tekrar tekrar zihninizde döndürüp durursunuz. Şöyle düşünceler zihninizden geçebilir mesela. "Ay, keşke orada öyle demeseydim. Ya acaba benim hakkımda ne düşündüler? Kesin aptal olduğumu düşündüler ya. Keşke orada öyle yapmasaydım. Bak orada öyle yaptım, ben anladım, onun yüzü değişti. Ya acaba o sözümü, o davranışımı yanlış mı algıladılar?" Yani sürekli o sıradaki o sosyal etkileşimle ilgili bir didikleme durumu söz konusudur. Üçüncü ruminasyon türümüz strese tepki ruminasyonu. Strese tepki ruminasyonunda olumsuz bir yaşam deneyimi, stres yaratan bir yaşam deneyimine maruz kalırsınız ve ardından bu yaşam deneyiminin, yani bu stres yaratan olayın hakkında olumsuz ve karamsar, umutsuz çıkarımlar yaparsınız. Mesela diyelim ki iflas ettiniz ve bunun ardından işte bunun aslında sizinle ilgili ne anlama geldiği. Yani ya işte bak, 1 değil 2 değil abi, demek ki ben beceriksizim ya. Demek ki ben işte bir işe yaramam abi, ben bir şeyi beceremiyorum. Yani bu olay aslında sizin ne olduğunuzu gösteriyor sanki ve bununla ilgili böyle umutsuz, karamsar çıkarımlar. Ve ardından da bu olay sonrasında ne olacağına dair. Mesela ya şimdi herkes bununla ilgili konuşacak ya. Aman, akrabalara falan ne diyeceğim ben ya. Ya hayatım bundan sonra asla eskisi gibi olmayacak. Bundan sonrası çok daha kötü olacak. Keşke orada öyle yapmasaydım. Keşke orada öyle demeseydim gibi işte o stres yaratan olay, o olayın olası sonuçları, olası nedenleri, sürekli bunları zihnimizde döndürüp durmak yine strese tepki ruminasyonu. Ve bir diğer ruminasyon türü zorlayıcı, müdahaleci ruminasyon. Ne demek bu? Zihninize istemsiz şekilde giren ve bir şekilde zihninizden uzaklaştırmakta zorlandığınız ısrarcı ve tekrarlayıcı düşünceler. Mesela aniden zihninize gelen cinsellikle ilgili, şiddetle ilgili ya da bir şekilde uygun olmayan durumlarla ilgili düşünceler. Şimdi bu düşünceler zihninize geldiği için siz bunları istiyorsunuz ya da siz bunlardan keyif alıyorsunuz anlamına gelmiyor. Bunlar istemsiz şekilde zihninize ısrarlı olarak geliyor ve uzaklaştırmakta oldukça zorluk çekiyorsunuz. Bu tarz düşüncelere zorlayıcı, müdahaleci düşünceler diyoruz. Şimdi bazı araştırmacılar zorlayıcı, müdahaleci düşünceleri ruminasyonun bir alt kategorisi olarak görürken bazıları tamamen ayrı bir kategoride incelenmelidir diyor. Ben açıkçası rahatsız edici olduğu, verimsiz olduğu ve tekrarlayıcı olduğu için ruminasyonun altında görenleri tercih ediyorum. Ve 5. ruminasyon türümüz öz eleştirel ruminasyon. Adından da anlaşılacağı üzere bu ruminasyon türünde yargılayıcı iç sesimiz devreye girer. Kendimizi yerden yere vururuz. Kendimizle ilgili son derece eleştirel, suçlayıcı, pek de hoş olmayan etiketler yapıştırırız ve bu düşünceler zihnimizde dönüp durur ve bunları sürekli böyle kanıtlar buluruz. Ne kadar da aptalım ya.
Orada öyle yapılma, orada öyle mi yapılır? Cık, nasıl yaptım ben bunu ya? Keşke böyle bir insan olmasaydım ben ya. Ha ben çok beceriksiz bir insanım ya. Keşke ne bileyim başka tip bir kişi olsaydım. Siz kendinize en çok hangi ruminasyon türünü ya da türlerini görüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda bizimle paylaşırsanız seviniriz. Şimdi bunlar ruminasyonları dinledikten sonra ne var canım bunda? Herkes bunları yapıyordur diyebilirsiniz. Ancak ruminasyon olabilmesi için hakikaten sıkıntı verici biçimde tekrar zihninizi meşgul ediyor olması lazım. Bir grup kişi de şunu söyleyebilir. Ne yapalım yani? Hiç mi sorunlar üzerine düşünmeyelim? Yok mu varsayalım? Hiç mi analiz etmeyelim problemlerimizi? Elbette ki yapalım. Ancak doğru zamanda ve doğru şekilde bunu yapalım. Düşünceleri doğru zamanda ve sağlıklı bir şekilde analiz edebilmenin teknikleriyle ilgili videolarım var. Bununla ilgili şuradaki oynatma listemden faydalanabilirsiniz. Bu tarz konuları merak edenler kanalımın lütfen içine girin, oynatma listeleri sekmesine gelin ve bu oynatma listelerinde ilgi alanlarınızla ilgili videoları araştırın. Yine düşünceleri analiz edebilme ile ilgili, yollarla ilgili çok sayıda videolarım var. Kişisel gelişim ve psikoloji eğer ilgi alanınız içerisindeyse, kendinizi daha yakından tanıyabilmek ve iyi hissedebilmek adına zihinsel ve bedensel teknikleri merak ediyorsanız doğru kanaldasınız. Bu kanalda her hafta bu konularla ilgili yepyeni videolar paylaşıyoruz. Bu videolardan haberdar olabilmek için lütfen kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın.